Baz üzerinden abiye model uygulama. Şu resimde görmüş olduğumuz modeli uygulayacağız. Bu yırtmaçlı, belinden kesikli, üst bedeninde pileleri olan, burada da bir aller parçayla drapeli bir model. Şimdi öncelikle modelin yakası kayık yaka. Biz kendi yakamızı bir kontrol edelim. Ona göre bir açma yapalım. Ölçüsüne bakalım. Burada çapraz ölçtüm fakat Y yönüne bakarsam dikey ölçüyü görebilirim. 7 santim yaka açıklığım var. Bu dar benim için. Bir 9 olsun isterim. Orantılı taşıyı aldım. 2 sabit noktamı belirledim. 2 santim kadar açtım. Bu açmayı arka yakada yapmam gerekiyor. Ön yakayı da biraz yükseltelim. Belki bir 2 santim kadar. Evet. Fakat yaka formu bozuldu. Şimdi yine orantılı taşıyla biraz formu kayıklaştıralım. Şöyle azıcık açalım. Şimdi nokta taşıyla birazcık şöyle oynayalım hassas. Güzel. Arka yakaya bakalım. Arka yaka hiç fena değil. Gayet güzel oturmuş. Orantılı taşı bize uygun olması gereken kavise çok yakın kavisler verir. Düzeltmeleri çok daha kolay olur. Güzel. Yakayla ilgili işimiz bitti. Bir boyun uzatmamız gerekebilir modelimizin. Bir bakalım omuzdan boyuna. Biz 1.40 gibi falan çalışabiliriz. 92 santim boyumuz geliyor. Aşağı yukarı bir 48 santim kadar uzatmak gerek. Bunun için dikiş ekle fonksiyonu çok pratik oluyor. Direkt hattı seçip 48 santim yazıyorum ve otomatikman uzatıyor. Dikiş onaylı yaparsam eğer bu hattı kalıbıma dahil edecektir. Güzel. Şimdi ürünümüzü bir belden keselim. Belden kesikliydi çünkü. Parça, iç çizgilerden kes. Aynı şeyi arka için yapalım. Parça, iç çizgilerden kes. Tıkladım ve ayırdım. Üst bedenimiz burada kalsın. Kolumuz da kenarda dursun. Daha sonra döneceğim onlara. Eteğiyle ilgili revizelerini yapalım. Arkada pens kalsın kullanabiliriz. Fakat hafif balık bir formu var modelin. Onu sağlayalım. Yine orantılı taşıyla 2 sabit nokta belirleyip 2 santim kadar dizden ürünümü içeri alıyorum. Etek ucunu da biraz açmak istiyorum. 3 santim kadar açtım fakat 1 santim de yukarı taşımam lazım ki sarkma yapmasın. Aynı anda yukarı aşağı 4 yöne işlem yapabiliriz. Sağa sola gibi. Burada biraz düzeltme yapalım, ovalleştirelim. Önce bir miktar dik açı gelsin. Buralara noktalarımı ekliyorum. Noktaları hizala ile bu noktalarımı hizalıyorum. Sonra kalan hattın tam ortasına nokta atmam lazım. Eşit aralıklı nokta ekle. Bir adet nokta dersem eğer tam ortasını bularak nokta eklemiş olurum. Bunları yeşil nokta yani kavisliğe çevirelim. Sonra nokta taşı ile hassas bir şekilde göz kararı aşağı yukarı bir 2,5 milim kadar indirdim. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Okay. Eteklerimiz tamam. Bu noktada bir kaydedelim. Arkalar dursun. Daha sonra parçaları özellikleriyle kaydedeceğiz. Ön eteğe bir bakalım. Ön etek bir kere kumaş katı. Onu bir açtık. Önde pens kullanmak istemiyorum. Bir ölçeyim pens ne kadar onu yandan atacağım. Pensim 2,36. Ölçüsünü burada gördüm. Orantılı taşıyı aldım. Yine baseni sabit tutarak belden önce yön tuşlarıyla 2 santim, sonra CTRL ile 3 milim, sonra da Shift'le beraber 6 mikronuna giriyorum. 2,36 Enter. Çok sivrileşti yan. Hala orantılı taşıdayım. Biraz şöyle yandaki kavisi toparlıyorum. Fazla çıtlarım var. Onlardan kurtulalım.
Şu kadar yeter. Aynı çıtlar muhtemelen burada da var. Şundan da kurtulalım. Güzel. Şimdi pensten kurtulduğumuza göre, bir yandan attığımıza göre iç şeklimizi silebiliriz. Artık ihtiyacımız yok. Burada da fazla noktalarımı siliyorum. Güzel. Asimetrik bir etek çalışacağız. Buraya yırtmaç açacağız. O yüzden kumaş katı parçayı açık parçaya çevir ile kalıbımı açık hale getiriyorum. Klavyeden G'ye basarsam ölçüleri görürüm. Belimiz 18 santim. Yarısına yani 9 santimine bir yırtmaç açmak istiyorum. O zaman 9'u belirtmem lazım. Ölçülü nokta ekle. 9. Bir iç şekil yapıp onu kesmek istiyorum. İç şekil yapıp alıyorum. Boşluk tuşuyla noktamı yakalayıp klavyeden D'ye basarsam eğer dikeyde dimdik bir çizim yapar. Hafif dışarı çıktım, enterladım. Parça iç çizgilerden kesili, yine kesip ayırıyorum. 60 santim bir yırtmaç yeri ayarlayalım. Noktalarımı attım. Üzerlerine çıtlarını koyalım. Ve metin ekle ile bunların yırtmaç olduğunu belirtelim. Metin ekle. Yine metin ekle ile son yazdığım değer kalacaktır. Aynı metni buraya da koyabilirim. Güzel. Aslında ön eteğim bitti. Biraz şimdi ön bedenimde işçilikler var. Bu büzgüleri açacağım. Şimdi öncelikle buradaki bel pensini büzgüye kullanabilirim. O yüzden direkt siliyorum. Kalan fark büzgü için kullanılacak. Şuradan da bir nokta silelim yine. Çok fazla noktamız var. Okey. Buradaki pensi de dağıtarak büzgü vereceğim. Hala nokta görüyorum. Fakat bu bir iç şekil. Sistemde açılmış bir pens değil. Önce onu oluşturmam gerekiyor. Pensin boyunu bir öğreniyorum. 11,5 santim kadar pensimin boyu var. 4,8 kadar da pensimin derinliği var. Şu kenardaki noktaları siliyorum. Hatta şuradaki iç şekilleri de silelim. Sadece iç noktamız kalsın. Pens ekle butonu ile tıklayıp 4,8'di pensimizin boyu, genişliği. 11,5 santimde boyu vardı. Bana o ebatlarda pens oluşturacak. Ucu yerinde değil, daha yukarıda olması gerekiyor. Yine pensi taşı ikonu ile yukarı alabilirim. Biraz hassas shift ile beraber oynuyorum. Daha önceki yerine getirmeye çalışıyorum. Enter. Burada bana diyor ki pensin bacaklarını, kenarlarını ne yapalım? Kısa kenara mı uzatalım, uzun kenara mı kısaltalım? Hayır, iki kenarın ortalamasını al dediğimde bana eskisiyle aynı pens verir. Bunu açma amacım bu pensi büzgeye dağıtacağım. Burada bir 3 yere dağıtabilirim ben bunu. O zaman noktalarını oluşturmam lazım. Şunu biraz uzaklaştıralım. Nokta ekle fonksiyonuyla nereye açacaksam şöyle şuradan olabilir ikinci de, üçüncü de şuradan olabilir. Pens, aç kapat. Tıkladım. Önce buraya bağladık. Fakat tamamını kapatmıyorum. Bir miktar kapattım. Çünkü diğerlerine de dağıtacağım. 3 santim kadar kapatmışım. Devam ediyorum. Aç kapat. Tıkladım. Diğer noktama bağladım. Yine tamamını kapatmadım. Yukarıda da bir miktar kaldı. Burada da tamam dedim. Yine pens, aç kapat. Tıkla. Artık tamamını kapatabilirim. Tamam. Pensimi dağıttım. Şimdi artık ihtiyacım kalmadı pense. Pens, sil diyerek diğer bütün penslerden kurtulabilirim. İç noktamı da silelim.
Şurada bir küçük oynama yapalım. Birazcık şişti. Yanı güzelleştirelim. Şunu da tek başına nokta taşıyla. Güzel. Bu kısmı düzelteceğiz. Fakat biraz daha açma yapmamız gerekecek. Onu da asimetrik yapmak gerekecek. Bir kumaş katını açıyorum bedenimin. Tam ortalarına da çıtımı koyuyorum. Şimdi bir tane böyle yakadan gelen, omuzdan gelen, iki tane de yakadan gelen pileler açmak istiyorum. Çünkü büzgüler biraz yana doğru dağılmış. Bunu pileyle yapacağım. Önce kumaş katı açık hale getirelim. Bir de omuza böyle bir 3-4 santimine bir nokta atalım. Çünkü bir tanesi buradan gelsin, şöyle gitsin. Diğeri böyle gelsin. Bir de şöyle ortadan açalım. Minik minik aralardan açacağım. Bunu pili fonksiyonuyla yapacağım. Pili ekle. Birincisini şuradan şuraya bağlayabiliriz. Bir pile istiyoruz. Tabloda en son yazdığımız değerler kalır. Birinci noktada açma istemiyoruz. İkinci noktada yani şuraya geldiğim yerde 1 santimlik bir açma istiyorum. Sağa doğru yatsın. Çıt koymasına gerek yok. Tamam dediğimde birinciyi açtık. İkinci şuradan bir yerden gelip şununla buluşsun. Yine son yazdığım değerler burada. Aynen böyle istiyorum. Tamam dedim. Oraya da açtık. Üçüncüyü de şöyle ön ortada buluşturalım. Tamam dedim ve açtım. Okey. Şimdi bizim ön ortadaki çıtımız buydu. Kalıbımızın düz ipi kaydı. Tekrar düz ip ekle fonksiyonuyla kalıbı yerine getiriyorum. 2 ile kalıbı dik hale getirdim. Biraz yamuk böyle olmalı çünkü biz büzgüleri hafif bu tarafa doğru verdik. Büzüldüğünde düzelecektir. Bu düz ipi buradan biraz alalım. Biraz da boyunu kısaltalım düz ip boyu ile. Eski düz ipi de silelim. Okey. Şurada düzeltmeler yapmak lazım. Nokta sil. Öyle gereksiz gördüğüm noktaları siliyorum. Çıkıntı yapanları. Bunlar pensten gelen çıtlarda. Onlardan da kurtulacağız. Çıt sil. Şuradaki çıt da olmasın. Şuna da ihtiyacımız yok. Çıtlarımızı sildik. Şu aralardaki noktaları da alalım ki rahat şekil verebilelim. Şuradaki çıtımız kalsın. Ortası gibi. Noktaları yeşil yapıyorum. Hattım yumuşasın. Ben yeşil yaptıkça düzelecek zaten. Böyle gözümü rahatsız eden şeyler varsa orantılı taşıyı yine kullanarak düzenleyebilirim orayı. Burada birazcık kulaklı oldu. Onları böyle bir hafif içeri alalım. Evet. Üst bedenimizin de şuradan da bir minik şöyle alalım. Üst bedenimizin de düzenlemesi bitti. Bir kaydedelim. Bir büzgü başlangıç çıtı atalım. Şu nokta kaç santimde kırmızı yaparsam 7,75 iyi gibi. Oradan başlasın büzgümüz. Ona bir çıt koyalım. Yine metin ekleyle de büzgü başlangıç diyelim. Okey. Belimiz bizim 18-36 santimdi tamamı. 36'dan 7 çıkarsak 29 kalır. Şu araya metin ekle. Bitmiş büzgü. 29 cm olacak diye not alalım. Biraz ortalayalım metin taşı ile. Okey. Bu da tamam. Şu da ön ortamız. Onun da metin ekleyle ön orta olduğunu belirteyim. Ön orta. Taşıyalım onu. Buraya kadar da tamam. Şimdi
Üstteki drapeli parçayı yapacağım. Biraz böyle kol altından pense doğru gibi. Şöyle bir şey. Şunları bir birleştirelim. Şurada bizim önümüzün drape açılmamış hali var. Bunu astar olarak da kullanacağız çünkü. Kumaş katını açtım. Tam ortadan da üst üste bindirdim bunları. Güzel. Ön eteğin pensleri olmadığı için böyle bolluk yapıyor. Problem değil. Şimdi drapeli parçayı yapmak için serbest ikonumuz var. Ondan faydalanabiliriz. Çizimi saat yönüne göre yapın diyor. Okey. Biraz buralardan başlayan, şöyle basene yakın bir yerden devam etsin. Burada böyle geleceğiz. Sağ mouse tıklarsam eğer serbest nokta atabilirim. Hafif pensin burası gibi ve bel. Boşluk tuşuyla yakalayarak devamını yapıp enter'la bitirdim. Bu parçam drape parçası, şu nokta yeşil olduğu için böyle. Bu buranın parçası gördüğünüz gibi. Şimdi bunun da böyle buralardan pilelerini açarak drapesini vereceğim. Gelelim buraya. Alan açalım kendimize. 3'er santim aralıklarla olabilir. Bir bakalım. 1, 2, 3. Evet, güzel. Kaç tane olduk? Çıtlarını atalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pile. Güzel. Pilelerim hariç kalan noktalarımın hepsi yeşil olsun ki ben hangilerini açacağımı bileyim. Şu aralıkları da açalım, bize zorluk çıkarmasın. Bunları böyle, mesela bunu buraya açabiliriz, bunu buraya. Karşılarında da noktalar belirliyorum. Bunu buraya, bunu buraya açalım. Burada biraz eksiğimiz var. Şuraya bir tane nokta ekleyelim. Hemen hemen her noktayı dolduruyoruz gibi. Bu da burada, bu da buradan. Güzel olur böyle. Pile ekle ikonunu kullanarak açacağım pileleri. Pile ekle. Birinci noktam, ikinci noktam. Bir pile istiyorum. 2,5 santimlik pileler açmak istiyorum. İkinci noktada açma yapmasın. Pilem sağa doğru baksın. Çünkü bunlar yukarı yukarı bakan pileler. Eğer buraları aşağı doğru atarsa yukarı katlanacaktır. Bir görelim. Evet, tam istediğim gibi. Bu hatta aşağı attı. Devam ediyorum diğerine. Son yazdığım değerler kalıyor. Direkt tamam dersem pilemi oluşturuyor. Tamam dedim. Bir tane daha aynı noktaya açalım. İkisi de aynı yere yatsın. Karşılarına da çıt attığı için ben nerede kaldığımı çok rahat takip edebiliyorum. Diğerini de buraya açalım. Bu pilemizi de buraya açalım. Güzel. Açtık. Şimdi bunu bir yerine koyalım. Bizim serbest döndürümüz var. Düzlüğümüz çok bozuldu. Bununla biraz parçamızı döndürelim şöyle olması gerektiği gibi. Diğerleriyle oynamıyoruz çünkü pileler kapandığında o kendi hattını bulacaktır. Bu da okey. Şimdi kolumuz da tamamdı. Bu parça gereksiz, bunu silelim. Şimdi adlandırmalarını yapalım. Şöyle gelsin. Bu da ön bedenimiz. Kalıpları yatık üretime verdiğimiz için yatırıyorum. Düz iplerini atalım. Düz ip yataya ekle. Düz ip yataya ekle. Güzel. Şuraya fermuar açıda olduğunu belirtelim. Tamam. Bu arka üst bedenimiz, parça özellikleri. Arka, üst, tire, çarpı 2. Kumaş,
2 adet. Tamam dedik. Arka eteğimiz, arka etek çarpı 2. Kumaşını belirtelim. Kumaş 2 adet. Tamam. Kol kalıbımız. Kolun ismini yukarıdan okuyorum. Doğru her şeyi. Bunları astar yapmamız gerek. Birer kopya alıyorum. Astar bolluğu vereceğim. Yanlardan 2,5 milim, boydan 0,5 bolluk veriyorum. Burada bizim y yönünde pay ver fonksiyonumuz var. Paralel pay vermeye yarar. Hatta bir nokta seçtim. M'ye basarsam eğer direkt vermek istediğim payı yazıp genişletebilirim kalıbı. Aynısının boyda pay vereni var. Bunu aldım. M'ye bastım. 0,5 kadar da boyunu uzattım. Eteği de yine yandan 0,25 kadar açacağım. M'ye bastım. 0,25 genişlediğini gördüm. Fakat boydan bir 10 santim kısaltırım diye düşünüyorum. Aldım. X yönünde pay ver. Tıkladım. Noktamı seçtim. Yön tuşlarıyla 10 santim kadar geliyorum. Ekranın altından takip ediyorum geldiğimde yere. Enter. Koldan kopyaladım. Yine genişletelim kolu da. İki taraftan 25 milim. Şuradan alt kısmından kol boyunda yarım santim kadar uzatalım. Yeni parçalarımızı kaydedelim şimdi. Arka üst çarpı 2 fakat astar. Onu belirtelim. Kumaş grubunu da astar yapalım. Yine arka etek astar. Kumaş grubu da astar. Bu da kol, kumaş değil, astar. Kumaş grubu da astar. Okey, bu grubumuz bitti. Önlere gelelim. Tamamını seçip klavyeden 2 ile çevirebilirim bütün parçalarımı. Bu ön üst beden, bu çarpı 1 olacak ve kumaş olacak. Kaydettik. Bu sol ön, sol ön etek, direkt çarpı 1, kumaş olacak. Bu sağ ön etek, çarpı 1 ve kumaş. Düzlüklerini düzeltelim. Bununki düzgün. Şu parçayı da atalım. Eski düzlüklerini silelim. Son haliyle bir daha kaydedelim. Bunu astar yapacağız. Hem genişliklerini verelim. Aldık bunu. 0,25 kadar açmıştık. Yine X yönünde pay ver ikonuyla da boydan da 0,5 kadar uzattık. Düz ipini düzeltelim. Eski düz ipini de silelim. Birazcık da ortaya alalım. Bu da ön, üst, tire, çarpı 1, tire, astar olacak. Tamam. Ön, etek, drape diyelim. Tire, çarpı 1 kumaş olacak. Onu da kaydettik. Ön etek astarlarını yapalım. Kopyalayalım. Kopyalayalım. Yanlardan 25 milim kadar açacağız. Boyları da 10 santim kadar kısaltacağız.
Aşağıdan gördüm. Tekrar bunu da öyle. Evet. Bunları da kaydedelim. Ön. Şöyle. Ön sol etek fakat astar. Kumaşı astar olacak. Sağ ön etek astar. Kumaşı da astar. Tamam dedik. Paylandırmalarına geçelim. Önce tüm çevreleri bir olan kalıplara veriyorum. Herhangi bir noktasına çift tıklayıp gelen tabloda değer yazarsam eğer tüm çevresine eşit verecektir. Yine bunun için. Yine bir. Eteklerin etrafına 1 fakat etek uçlarına 2 verelim. Kalın kıvrılsın. Dikiş köşelerini seçebilirim. Burada şöyle yapalım. Seçtiğim dikiş köşesine uygula fonksiyonuyla görebilirim. Burada bir içe katlama istiyoruz biz. Sonrasına katlanan, kendinden sonrasına katlanan dikiş köşesini seçebilirim. Uygula, tamam diyelim. Burada böyle bir içe doğru bir dikiş köşesi oluşturacak. Aynı şeyi burası için yapalım. 2. Burada da alt köşe katlanacağı için uygula. Şöyle uygula. Tamam diyelim. Orada da köşemiz oluştu. Fakat astarların etek ucuna da 1 verelim. Gelelim buraya. Bunlar da 1. 1. Arka bedenin çevreye 1, etek ucuna 2 vereceğiz ve katlanan dikiş diyeceğiz. Astarının tüm çevresi 1. Kola gelelim. Kolun etrafı 1 fakat kol ağzı 2. Köşeli olsun diyoruz. Tamam dediğimizde oraya da köşeli dikiş paylarımızı verdi. 1, 2, tamam diyelim. Onlar da oluştu. Dikiş paylarını onaylayalım. Modelimiz çıtlarını atalım. Modelimiz üretime hazır bir şekilde oluşmuş oldu.